Hepinize günaydın arkadaşlar. Evet, Dalat'a gidiyoruz. Şu sabah kuşlarını duyuyor musunuz? Burada bir sürü tropik kuşlar var. Horozlar var. Hepsi böyle her sabah ötemede. Normalde Dalat'a otobüsle 8 saatte gidebiliyorsunuz. Ama biz uçakla geçiyoruz ve o yüzden de 1 saat, çünkü şirketimizin kuponları var. 1 saatte, yaklaşık 1-1,5 saatte Dalat'ta olacağımızı tahmin ediyoruz. Ben heyecanlıyım çünkü Dalat gerçekten büyülü bir şehir. Dersimi çalıştım, araştırmalarımı yaptım. Şimdi size Dalat'ı anlatacağım. Şimdi bir kahve içeceğiz. Ben daha kahve içmedim. O yüzden ne kafam çalışıyor. Girdik. Dalat. He's sleeping. Evet, daha havaalanında arkadaşlar görebiliyoruz ki burası söyledikleri gibi Flowerland, çiçek bahçesi. Dalat'ın birkaç tane böyle lakabı var. Bu lakaplardan bir tanesi çiçek bahçesi. Diğer lakapsa sebze bahçesi. Dalat's nickname is Cafe Garden. No. Vegetable Garden. Cafe area. Okay. Coffee and tea. Coffee and Tea. Evet, Dalat'ın 3 tane ismi var arkadaşlar. Flower. Çiçek bahçesi, sebze bahçesi ve aynı zamanda kahve. Kahve ve çay arası, yani kahve ve çay bölgesi olarak geçiyor. Evet, taksi şoförümüz, ona anlattık. Böyle bizi güzel yollardan götürmesini söyledik. Şimdi yola çıkıyoruz. İnanılan şeyin gülümsemesi ne kadar önemliymiş meğer. Bütün toplum gülümsüyor. Pongur Şelalesi'ne geldik. Girişe gayet uygundu. And go down and go back. Yes. Ha, bakın burada böyle yerel satıcılar da var. Hemen şunları gösterelim. 120.000 VND'ymiş. Yine 90.000, 130.000 bu civardalar. Gerçek muz arkadaşlar. Evet, böyle birazcık engebeli yollardan sonra vardık dostlar. Pongur Şelalesi bu. Sahadaki kayaç yapıları büyük oranda bazalt ve tortul katmanlardan meydana geliyor arkadaşlar. Şelalenin basamaklı bir formu var. Bakın, dikkat ederseniz merdiven gibi. Basamaklı bir formu var. Buna diferansiyel erozyon süreci, terminolojik bir bilgi, buna da çok girmeyeceğim. Aslında diferansiyel erozyon denilen şey şu dostlar. Daha yumuşak katmanlar zamanla aşınırken daha sert katmanlar aşınmıyor. O yüzden de böyle basamak basamak oluşuyor. Muson döneminde su hacmi belirgin biçimde artıyor arkadaşlar. Bu dönemde akış daha güçlü ve yüzeysel yayılım daha geniş. Kurak dönemde ise su seviyesi düşüyor. Kaya basamakları daha görünür hale geliyor ve akış dar kollara ayrılıyor. Dolayısıyla şelalenin görünümü
akustik etkisi mevsimden mevsime de değişiyor. Ekolojik niteliklerine baktığımızda şelalenin çevresi yoğun bitki örtüsüyle kaplı doğal bir orman alanı. Tropikal yaprak dökmeyen ağaç türleri var, bambular var, eğrelti otları var, yosunlar ve likenler var. Bunlar yaygın biçimde de bulunuyor. Yani Pangur böyle ölü bir jeolojik yapı değil, canlı bir ekolojik sistem olarak da sürecini sürdürüyor, işleyişini sürdürüyor, varlığını sürdürüyor. Sözlü kültürün metinlerine baktım, İngilizceye çevrilmiş olanlarına baktım ve orada genellikle gördüğüm şey bu Ko grubunun anaerkil olduğu, aynı zamanda doğa ile uyum içerisinde yaşadığı, şeflerinin hayvanlarla konuşabildiği, hayvanları eğittikleri ama onları zincirlemedikleri, bunlar hep türkülerinde hayvanlarla beraber özgür yaşadıklarını gösteren öğelerdi. Şu ormanlardan birine atlayıp hayatım boyunca yaşayasım var. Ama zaten herhalde hayatımda bir gece sürerdi. Hello. Bakın balların renkleri farklı farklı. Yani fabrikasyon olmadığı o kadar belli ki. Hot coffee. Honey coffee. Honey cafe. Yes. Honey Okay. avocado. Cái khác nhau của nó là gì chị? Khác nhau là mật này là mật cà phê, mật này mật bơ. Bir tanesi kahve ağacının çiçeğinden, diğeri de avokadonun çiçeğinden yapılıyormuş. Daha doğrusu arılara yaptırtılıyormuş diyeyim. Which one is better? This, Same. the same. Same, okay. Avocado. Avocado. Thank you very much. Yeah, okay. Thank you very much. Arkadaşlar başka ürünler de var bakın burada. Kozmetik ürünleri yapıyorlar baldan. Alo! Neredesin ya? Beni arıyor meydanda. Come on Ratmiye. Come on Ratmiye. Yes, come on. Thank you. Hem yerele küçük bir katkımız olsun, hem de onun dışında biraz da bal yiyelim. Hem de doğal olduğunu bildiğimiz Vietnam böyle şelalesinin çevresindeki köylerde yapılan ballardan birini aldık. Chào con, chào con. Oh, okay. Böylece dostlar Pongur Şelalesi'ni de bitirmiş olduk. Cái phím nó Bakın burada tel örgüler var. Buraya giremiyoruz. Hemen yavaş yavaş da şöyle. Ne be?
çeşit çeşit ağaçlar. Birileri burada üşüyor. Arkadaşlar biraz kalabalıklaşmış. Sisin ilginçliğine bakar mısınız? Thank you very much. Xin chào. Akşamları geleneksel etnik Koho halkının